Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte SolidWorks'ün temel seviye pratik çizimlerinden sizlerle devam edeceğiz. Sadece bu çizimi ben bir tık zor yapmak istedim. Bakalım ne durumdayız. Aslında zor değil. Kolay, basit. Pratik yaptıkça ilerleme kat edeceğiz sizlerle birlikte. Hiç şüpheniz olmasın. Şimdi sağ üst çizimimi açıyorum. Aşağıdan geldim. Yukarıya kadar şöyle bir çizimim var benim. Şunu şurada şöyle bıraktım. Çünkü nedene gelecek olursak ölçenleri yaptıktan sonra benim şurada bir yayım var. O yayımı oluşturacağım. Genel genişliğim parçanın ana hat uzunluğu 85 mm. Şuradaki kanalım 45 mm, 40 mm, özür diliyorum. Hemen bakıyorum. Şuradaki ölçüm 10 mm. Şunla şu arasındaki mesafe 20 mm. Burasının yüksekliği 20 mm. Hemen kontrol ediyorum arkadaşlar sizin için teknik resimden eksik kalan ölçü neresi diye. Şuradaki mesafede 10 mm, 41 oldu, özür diliyorum. Ardından burasının ölçüsünü giriyorum. Burasının ölçüsü de 10 mm. Aşırı tanım oldu çünkü otomatik olarak burası çekmiş oldu. 15 mm olacak şekilde. Sadece şuradaki yüksekliğim kaldı benim. Yüksekliğim de şuradaki ana hat ölçüm. Teknik resimde sanırım ölçüsü verilmemiş ama ben buraya yüksekliğini 45 mm yapayım. Ardından şurada 3 tane yayım, 3 nokta yayımı aldım. Birinci noktam, ikinci noktam. Bakın arkadaşlar tekliği yakalıyor aslında. Tekliği yakaladığı an parçamı bırakıyorum. Onayladım. Unsurlar katı oluşturma komutuna girdim. Orta düzlemde katı oluştur. Kaç milimetre? 45 milimetre katımı oluştur. 12 oldu, özür diliyorum. 45 milimetre katımı oluştur. Şimdi radius komutuma geldim. Unsurlar, radius komutuma. En sondaki olan benim tam daire radyüsü komutumu seçtim. Radyuslanacak öğeleri tek tek seçeceğim şimdi. Bakın mavideyken bu yüzeyimi, mor renge geldim bu yüzeyimi, pembe renge geldim bu yüzeyimi. Otomatik olarak benim için radyüsü oluşturmuş oldu. Dilerseniz gelin birlikte bir daha yapalım. Delete yaptım, sildim. Radius komutuna girdim. En sondaki komutumu seçtim. Sırasıyla ister buradan, ister buradan. Ama buradan buraya atlayamazsınız. Çünkü bu iki yüzey arasında buraya bir radius kırılmasını istiyorsun. Bu yüzeyi seçtin. Bu unsuruma geldim. Tepe noktam burası. Diğer noktamda burası dedim. Otomatik olarak radyüsümü ben kırdım. Oradaki radyüsümüzü oluşturduk. Şimdi şuraya dik baktım ve burada çizimi aç dedim. Objeyi dönüştür komutuna geldim. Buradaki çizgiyi, buradaki çizgiyi, buradaki çizgiyi ve şu alttaki çizgiyi seçmeye gerek var mı? Seçelim. Ondan sonra seçmeye gerek yok. Sil diyelim orayı. Objeyi dönüştür dedim. Bakın siyah çizgili objemi dönüştürdüm. Ardından obje öteli komutuma geldim. Dedim ki 5 mm ötele. Hangi çizgi mi? Bu çizgi mi? Zincir seç demezseniz tek tek seçmek zorundasınız. Zincir seç derseniz komple o çizgileri, sarı çizgileri gördüğünüz gibi dönüştürüyor. Ama tersine oluştur. 5 mm oluştur. Onayla. Ardından şuradaki çizimlerimi kapatıyorum, boşluklarımı. Unsurlar kesme komutuma geldim. 5 mm'de onu orayı değildi aslında. Tekrar çizim, şurayı kesmem lazımdı benim. Şurayı kapattım. Kes komutuna geldim. Dedim burayı kes. Kaç milimetre? 5 milimetre kes. Ardından çizimden çıktım. 5 milimetre kestim. Oradaki ben kanalımı oluşturmuş oldum. Parçama üst düzlemde baktım. Şu en tepe noktada çizimimi açıyorum. Ardından
Buradan geldim, üst düzlemde baktım. Şuraya şöyle bir tane birinci, yani aslında orayı aynalayalım, sıkıntı olmasın. 2 tane dikdörtgen çizeceğim ve kesme işlemi yapacağım. Market çizgimi ortaya attım. Bunun genişliği 9 mm. Buradaki kenar olan uzaklığımız 9 mm. Ve şuradaki uzunluğu şurada bitiyor. Yani şunla şu arasındaki de 10 mm. Objeler ön komutuna girdim. Bu objelerimi bu çizgi etrafında aynala. Onayla. Ardından kesme komutuma geldim. Dedim ki tümünden kes. Tümünden kes dediğim zaman şuraya kadar görüyor. Yani kör, özür diliyorum. Şuradan gelelim yüzeye kadar diyelim. Bu yüzeye kadar kes. Kesme işlemimi yapmış oldum. Şimdi şu düzlemlerde benim şurada 2 tane deliğim var. O deliklerimi oluşturmak için sağ tık, dik bak, sağ tık, çizim aç. Birinci daire şu yaklaşık şuralarda, ikinci dairemde şu konumlarda bir yerlerde. Ardından bunun kenar uzaklığı, merkez uzaklığı 15 mm. Ardından merkezimin bu kenar uzaklığı da 18 mm. Dairemin çapı ise 10 mm. Buradaki çapıma gelmeden önce şuradaki mesafem 13 mm. Yukarıdaki çapım 15 mm. 2 tane daire var. O dairede alttan keseceğiz. Ve bunun diğer kısmı uzaklığıysa, yani şuradan şöyle hesaplamak gerekirse şuradan da kaç milimetre gözüküyor? 15 milimetre gözüküyor. Ama 15 milimetre orayı patlatacak gibi, tehlikesinde bir sıkıntı var sanırım. 12 milimetre yapalım biz oraya. Bizim işimize yarasın. Buradan geliyorum. Eksperisyonu kes. Tümünden kes. Tümünden kestim. Şuradaki dairemin çapı 15 mm ile, aslında orayı şöyle yapalım. Buraya geldim. Çizimi düzenledim. Buradaki çapımın ölçüsünü küçük çap yapmalıyım ki küçük çapım 10 mm. Onayladım. Ardından alttaki düzleme geldim. Dik bak dedim. Şu küçük daireme bir daha çizim açtım. Şurayı da o çap 15 mm'mi çiziyorum. Unsurlardan kesme komutuna girdim. Ve burayı da 5 mm kes diyorum. Evet arkadaşlar, parçamız oluşmuş oldu. Bu tarz temel seviye parça çizimlerin gelmesi için like atmayı, abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa Mert diye tasarla Altanter Instagram adresinden yazılı, sözlü ya da videolu bir şekilde sorunuzu çekerek bana atabilirsiniz. Her tür şekilde yardımcı olmaya hazırım. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.